Mackenzie 17 Haziran 2019'da bir uçağa binerek internetten tanıştığı biriyle buluşmaya gitti. Uçaktan indikten sonra bir taksiye bindi ve taksi şoförüne arkadaşıyla görüşeceğini söyleyerek onu verdiği adrese götürmesini istedi. Taksi şoförü Mackenzie'ye o adresi bıraktıktan sonra aradan birkaç gün geçti ve Mackenzie'ye ne olduğu bilinmiyordu. Ta ki o kötü haber gelene kadar. Mackenzie'nin ciddi kariyer planları vardı. Kendisi geçtiğimiz sene mezun olmayı planlıyordu ve aynı zamanda bir şirkette çalışıyordu. Genellikle çok eğlenceli ve dışa dönük bir insandı. Mackenzie'nin en yakın arkadaşı onun için endişeleniyordu. Çünkü büyükannesini daha yeni kaybetmişti ve bu onun için çok travmatik bir olaydı. Büyükannesinin cenazesine katıldığında pek iyi görünmüyordu. Arkadaşı onun bu durumundan endişe ediyordu ve her zaman onun yanında olacağını söyleyerek ona devamlı telefondan mesaj gönderiyordu. Mackenzie sosyalleşmeyi çok sevdiği için yeni insanlarla tanışmasına yardımcı olabilecek bazı internet siteleri ve Tinder gibi uygulamalar kullanıyordu. 17 Haziran'da Mackenzie büyükannesinin cenazesine katıldığı Kaliforniya'dan eve dönüyordu. Ancak o gün eve dönmek yerine Salt Lake City'ye giden bir uçağa bindi. 17 Haziran gece saat 2 civarında uçaktan indikten sonra ailesine mesaj atarak uçaktan indiğini ve iyi olduğunu söyledi. Mackenzie o gün havalimanında Uber'e benzer başka bir taksi uygulaması olan Lyft'i kullanarak taksi çağırdı. Taksi şoförüyle aralarında ufak bir konuşma geçmişti ve bir arkadaşıyla buluşacağından bahsetmişti. Sonrasında taksi şoförü onu buluşacakları yer olan Hedge Park'a bıraktı. Annesi Mackenzie'ye en son mesaj attığında mesajın iletilmediğini fark etti. Aile biraz bekledikten sonra gittikçe endişelenmeye başladılar ve kızlarını aradıklarında telefonun kapalı olduğunu fark ettiler. Ardından polise haber verdiler ve aramalar başlatıldı. Ancak Mackenzie'den hala haber alınamamıştı. En yakın arkadaşı da dahil kimse onun kiminle görüşeceğini bilmiyordu. Dedektiflerin araştırmasına göre Mackenzie'nin telefon sinyali onun en son Hedge Park'ta olduğunu gösteriyordu. Aynı zamanda havalimanı güvenlik kameraları ve Mackenzie'nin sosyal medya hesapları da kontrol ediliyordu. Ailesi polislere kızlarının genellikle Uber ve Lyft gibi taksi uygulamaları kullandığından bahsetmişti. Polisler ise Mackenzie'nin o gün hangi araca bindiğini keşfettiler ve şoföre ulaştıklarında çok çarpıcı bilgiler edindiler. Şoförün söylediğine göre Mackenzie taksiden indikten sonra orada park halinde duran araçtan bir adamın indiğini ve onu karşıladığını söyledi. Sonrasında o adam ile birlikte araca bindiklerini ve Mackenzie'nin gayet rahat göründüğünü söyledi. Mackenzie'nin buluşmaya gittiği bölgedeki kameralar incelendikten sonra taksi şoförünün söylediğine benzer bir aracın o saatlerde oradan hareket ettiğini fark ettiler ve bu araba Ajayi adındaki bir adama aitti. Sonrasında dedektifler Mackenzie'nin buluşmadan bir gün önce aslen Nijeryalı olan Ajayi ile iletişim kurduğunu keşfettiler. Dedektifler Ajayi'nin telefon sinyalini kontrol ettiler ve sinyalin en son alındığı yer Mackenzie'nin buluşmaya gittiği yer ile aynıydı. 32 yaşında olan Ajayi Amerika'da Green Card almaya hak kazanmıştı. Kendisi daha önceden Utah Eyalet Üniversitesi'nde öğrenciyken vize ile ilgili problemler olduğu için ve bir hırsızlık iddiası yüzünden üniversiteye girmesi yasaklanmıştı. Ancak bu sorunları hallettikten sonra üniversiteye dönmesine izin verildi. Üniversitede bilgisayar bilimleri okudu ancak mezun olmadı. Sonrasında bilgi işlem sorumlusu olarak bir şirkette işe başladı ve kariyerinde ciddi anlamda ilerleyerek büyük şirketlerde önemli pozisyonlarda çalışmaya başladı. Mackenzie ile 2018 yılında Seek'in aracılığıyla tanışmışlardı ve en son buluşma gününden bir gün önce iletişim kurmuşlardı. Bu tanışma sitesini Tinder gibi flört uygulamasından ayıran en önemli özellik ise genellikle Sugar Daddy ve Sugar Baby gibi buluşmalara aracılık ediyor olması. Yetkililer en son iletişim kurduklarını ancak tam olarak hangi uygulama üzerinden iletişime geçtiklerini açıklamamışlardı. Polisler Ajayi'nin evine gittiler ve ona birkaç soru sordular. Kendisi daha önce Mackenzie'yi hiç görmediğini ve onu tanımadığını söyledi. Polislerin şu an için ellerinde hiçbir şey yoktu ve onu gözaltına alabilmek için fırsat kolluyorlardı. İlk fırsatta arama izninin çıkmasını ve onun evinde somut kanıtlar elde etmeyi umuyorlardı. Kanıtlar artmaya devam ederken Ajayi'nin komşuları polise garip bir şey gördüklerinden bahsettiler. Anlattıklarına göre Ajayi evinin arka bahçesinde bir şeyler yakıyordu ve elinde de bir benzin bidonu vardı. Sonrasında polisler Ajayi'yi gözaltına aldılar ve evinde yapılan aramalarda çok sayıda kanıtla mühimmat ele geçirildi. Bulunan kanıtlar arasında Mackenzie'nin kimliği ve bazı kıyafetleri de vardı.
Dedektifler evin arka bahçesini kontrol ettiklerinde belirli bir bölgede yanık izleri olduğunu ve bahçenin kazılmış olduğunu fark ettiler. Yanmış kül parçalarını incelemeye gönderdiklerinde ise şok olmuşlardı. Çünkü o evin bahçesinde bulunan küller Mackenzie'ye aitti. Ajay'ın telefonunu kontrol ettiklerinde telefonda Mackenzie'nin fotoğrafları vardı. Bulunan kanıtlar ve polisin de üzerine gitmesi sonucunda daha fazla baskıya dayanamadı ve yaptığı her şeyi itiraf etti. Kaybolmasından bir gün önce onunla mesajlaştığını söyledi. Ajay'ı kendi evini yaptırırken mimardan onun için özel bir oda yapmasını istemişti. Bu oda tamamen ses geçirmez olacaktı. Odanın kapısı yalnızca parmak iziyle açılacaktı ve duvarlara monte edilmiş kancalar bulunacaktı. Mimar ise neden böyle bir oda istediğini sorduğunda eve gelen misafirlerden alkolleri saklamak istediğini ve yüksek sesle müzik dinleyeceğini söylemişti. Ancak mimar bu fikirden rahatsız oldu ve teklifi geri çevirdi. Sonrasında eve temizlik için gelen biri Ajay'ın evinde özellikle yatak odasında çok sayıda kamera olduğunu fark etti. Aslında bunu yapmayı en başından beri planlamıştı. Mackenzie'yi almaya gitmeden önce evdeki güvenlik kameralarını kapatmıştı ve böylelikle onun bu eve girdiğine dair ortada bir kanıt olmayacaktı. Mackenzie ile o akşam eve vardıklarında Ajay onu tuttu ve elleriyle ayaklarını bir halat yardımıyla bağlamaya başladı. Mackenzie ise o sırada karşı koymaya çalışırken Ajay'ı onu çıplak ellerle boğmaya başladı. Sonrasında ise belinde bulunan kemeri çıkardı ve hareket etmeyi bırakana kadar onu boğmaya devam etti. Ardından arka bahçesine derin bir çukur kazdı ve bazı eşyaları ile birlikte onu oraya gömdü. Kalan diğer eşyalarını ise evden uzakta bulunan bir nehire attı. Kimsenin ondan şüphelenmeyeceğini düşündüğü için polisler gelip soru sorduklarında ciddi bir endişeye kapıldı ve arka bahçeyi tekrar kazarak Mackenzie'nin cansız bedenini oradan çıkarıp onu yakarak yok etmek istedi. Bir kısmı yandıktan sonra ise kalan parçaları Logan Kanyonu'na götürdü ve oraya gömdü. Ajay tutuklandıktan sonra Mackenzie'yi gömdüğü yeri itiraf etti ve bulunan kömürleşmiş insan bedeninin Mackenzie'ye ait olduğu doğrulandı. Aslında Ajay daha önceden de bir flört uygulamasında tanıştığı ve evine davet ettiği bir kadına da saldırıda bulunmuştu. 10 Mart 2018'de Ajay kadını evine davet etmişti ve kanepede televizyon izlerken birden üzerine çullanmıştı ve ona zorla dokunmaya başlamıştı. Kadın kaçmaya çalıştığında Ajay onu tuttu ve 3 yerinden kuvvetli bir şekilde ısırmıştı. Ama neyse ki o gün kaçmayı başarmıştı. Ayrıca Ajay'ın eski eşi onun istediği bir şey yapılmayınca gerçek bir saldırgana dönüştüğünü söyledi. Onu bir keresinde telefon kablosuyla bağlamaya çalışmıştı. Eşi ise korkup ondan kaçmıştı. Ajay ise eski bir ordu mensubuydu ve eşi ondan boşanmak istediği zaman ordudan arkadaşlarına eski karısını arattırarak onu tehdit ettirmişti. En garip detaylardan biri ise Ajay'ın yazmış olduğu bir kitap vardı ve kitapta yakılan 2 karakter vardı. Bu kitap bir süre Amazon'da satıldı ve sonrasında satıştan kaldırıldı. Kitap özetinde ise şunlar yazıyordu. Ezekiel korkunç bir cinayete tanık olduğunda neredeyse 15 yaşındaydı. Öfkeli bir kalabalık komşusunu sokakta diri diri yaktı ve adam onun ayaklarının dibinde can verdi. Ne yazık ki bu onun tanık olacağı son dehşet değildi. Kitabın biyografisinde ise Ajay'den şöyle bahsediliyor. Ayola Ajay Afrika'da doğup büyüdü. O iyi bir satıcı, girişimci ve yazardır. Zalim bir diktatörlüğün elinden sağ kurtularak seyahatlere çıktı ve çeşitli işlerde profesyonel olarak başarılı oldu. Şimdi ise yazmış olduğu romanı için çok platformlu bir reklam kampanyasının küratörlüğünü yapıyor. Facebook'ta kitabın tanıtımı için kurmuş olduğu bir sayfa bile var. Bu kitabı okuyan bazı kişiler yazılanların bir kurgu olmaktan çok kitapta kendi suç fantezisini anlattığından bahsediyorlar. Geçmişte işlediği birçok suçun da ortaya çıkması ile birlikte şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapse mahkum edildi. Mahkemede ise Mackenzie'nin ailesi de dahil herkesten özür diledi. Bölge savcısı ise bu özrün gerçek olduğuna inanmadığını söyledi. Bir internet buluşması facia ile sonuçlanmıştı. Dedektifler Mackenzie'ye olanları ilk başta aileye açıklayamadılar. Çünkü onlar için bu dünyanın en zor görüşmesi olacaktı. Mackenzie'nin babası ise son olarak şunları söyledi.
Benim kızım dünya tatlısı harika bir genç kızdı. Başkalarını önemseyen iyi kalpli bir insandı. Şimdi ise onun bu hayatta nasıl çiçek açtığını görme fırsatım olmayacak.